Bu yayında size, dur bir dakika, cildimin dönemedim. Üçüncü kez gerçekleşen soru cevap ödüllerinde. Selam arkadaşlar, sizden gelen soruları cevaplayacağım bugün. Bir sürü soru gelmiş, aradan seçmek tabii ki zor oluyor. Elediklerimi ya da komik bulduklarımı seçmeye çalıştım sizin için. İlk soruyla başlıyorum. Gurme şef gibi yemek yapmayı mı yoksa opera virtüözü gibi şarkı söylemeyi mi tercih ederdiniz? Kesinlikle şarkı söylemeyi tercih ederdim. Çünkü bir şekilde yemek yapmayı zaman içinde öğrenebilirim ama opera virtüözü gibi değil, herhangi bir şarkıyı, çocuk şarkısını bile söyleyebilecek bir sesim yok. O yüzden şarkı söylemeyi tercih ederdim. İkinci soruda demişsiniz ki YouTube kanalına olumsuz yönde gelen eleştirileri gördüğün zaman bu senin özel yaşamını etkiliyor mu? Yani sakın ukala algılanmasın ama YouTube'a ben hiç olumsuz eleştiri yazdığınızı görmedim. Ya da ben belirttiğiniz fikirleri, beğenmediğiniz bir şey olduğu zaman onu olumsuz olarak algılamıyorum. Bizi geliştiren bir şey olarak görüyorum. O yüzden gerçekten etkilemiyor. Ama gerçekçi olmak gerekirse 5 senedir falan sosyal medyayı kullanıyorum. Twitter'la beraber, Instagram'dan önce de. O zamanlar ilk kullandığım zamanlar çok etkileniyordum ama zamanla bundan etkilenmemeyi öğrenmeyi başardım. Galiba derimiz mi kalınlaşıyor artık, yüzsüzleşiyor muyuz onu da bilmiyorum ama bir şekilde olumluya çeviriyorum. Beni çünkü seven insanların da takip ettiğini biliyorum. Yani yaralamaya çalışan ya da terbiyesizleşen insanları tabii ki de dikkate almamayı öğreniyoruz. Cildinin bu kadar güzel olmasının sırrı nedir? Yani tabii ki de böyle şeyler genetikle alakalı. Onu kesinlikle biliyorum çünkü çok iyi beslenmesine rağmen, çok iyi bakım yapmasına rağmen cildinde sorun olan arkadaşlarım da oluyor etrafımda. Ama net olarak bir şey söyleyebilirim ki ben sigara hiç içmiyorum. Hiç içmedim. Tabii ki de bazen çekimlerde poz için elimizde oluyor. Hatta ben çocukken de özenip denemiştim. Çok komik bir maceram var bununla ilgili. Annemin bana öğrettiği. Annem sigara içiyordu. Ben de ondan özenip içmeye çalıştım. Bir gün bana dedi ki, "Ha sen sigara mı içmek istiyorsun? Tamam, yak bakalım bir tane," dedi. Ben tabii hemen böyle işte çakmakla, "Yok yok," dedi, "git," dedi, "aygazdan yakıyorum ya ben," dedi. "Git," dedi, "oradan büyük çakmağı al, yakmaya çalış." Yaktım. Böyle kendimce bir üfledim. "Yok, böyle içilmez," dedi. "Gerçekten sigara içmek istiyorsan içine çekeceksin." Çekiş o çekiş, ağlamak zırlamakla bitti sonu. Zaten bir daha da içmedim. Cildimin bu kadar iyi olmasının sebeplerinden biri sigara ve içkinin hayatımda olmaması. Yani içkiyi gerçekten yok denilecek kadar az içiyorum. Hayatınızda en dibe düştüğünüz anda kendinizi nasıl motive edip yola devam ediyorsunuz? Benim için sağlıklı olmak gerçekten çok önemli. Neredeyse takıntı halinde. O yüzden sağlıklı olduğum her an benim için zaten yola devam etme sebebi ve şükretme sebebi. Tabii ki de çok moralimin bozulduğu, çok düştüğüm anlar oluyor. Ve bu genellikle de işimle ilgili şeyler olduğunda beni çok etkiliyor. Çünkü ben gerçek bir işkoliyim. Ama ukala algılanmazsa şöyle demek istiyorum. Ben kendime çok güveniyorum. Yaptığım işe de, onu yapış tarzıma da. O yüzden de en düştüğüm anda bile yine motive edecek şeyi kendimden bekliyorum. Dışarıda bulmuyorum bunu. Galiba kendinizle barışık olmakla çok alakası var. Rihanna'yı seviyor musun? Rihanna'yı çok seviyorum. Fanlarından biriyim net olarak. Giymediğiniz elbiseleri takipçilerinize hediye eder misiniz? Ben giymediğim elbiseleri 3 grupta insanlara ulaştırıyorum. Önceliğim kesinlikle, yani yardım edecekseniz, önce tabii ki de ailem ve yakınlarımda buna ihtiyacı olan insanlara önce gönderiyorum. İkinci gönderdiğimde vakıflarla çalışıyorum. Yani çalışan 3 vakıf var. İsimlerini vermeyeceğim buradan. Onlara gönderiyorum. Dördüncü olarak da benim zamanında bir araştırıp bulduğum ve hala iletişimde olduğum 10 tane kız öğrenci var. Bunlar liseyle üniversiteye gidecek yaşlar arasında değişiyor. Onlara gönderiyorum. Göz kapağı şişliklerine nasıl çözüm buluyorsun? Göz kapağı şişliği yaşamıyorum ama çok uzun çekim saatlerinden sonra diğer gün tekrar çekime gittiğimizde yüzüm değil sadece gözüm, yüzüm de şişiyor. Onunla ilgili benim nacizane bir tavsiyem, demlediğiniz bitki çaylarından birini, daha önce de cilt bakımı videosunda da anlatmıştım.
bir gün dinlendiriyorsunuz. Yani gece demliyorsunuz diyelim ki yeşil çayı ya da ıhlamur çayını. Onu demlikte bekletiyorsunuz. Sabahleyin onun suyuna pamuk batırıp gözlerinize tutabilirsiniz. Ya da onu bir sprey şişeye koyup yüzünüze sıkabilirsiniz gün içinde. Bende işe yarıyor. Sürekli formda kalmak için kullandığınız özel bir ürün ya da bir çay, zayıflama çayı var mı? Hayır, yok. Yani bu tarz ürünleri bilmiyorum. O yüzden de zaten tavsiye edemem. Daha önce araştırdığım bir çay vardı ama onu da tavsiye edemeyeceğim. Çünkü bende özel bir yararını görmedim. Sürekli formda kalmak için size bir video çekeceğim. Yani nasıl formda kaldığımı değil, nasıl beslendiğimi anlatan ileriki videolarda izleyeceksiniz. En sevdiğiniz makyaj artisti? Tabii ki de çok var. Çünkü 10-12 senedir hep beraber çalışıyoruz hepsiyle. Hemen hemen hepsini seviyorum ama Fevzi'nin bende ayrı bir yeri var. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Ama Fevzi Altun, Gülüm Erzincan, Erkan Uluç, Melis İli Kılıç, Ali Rıza Özdemir. Bunlar işlerine bayıldığım, her an onlarla çalışmak istediğim makyaj artistleri. En çok konserine gitmek istediğiniz sanatçı? Ben gerçek bir Michael Jackson fanıyım çocukluğumdan bu yana. Kesinlikle onun konserine gitmek isterdim. Maalesef vefat etti. Onlar olmadan yaşayamam dediğiniz 3 şey. Aslında bende net olarak 2 şey. Ailem ve sağlığım. Üçüncüyü koyamıyorum bile. Yani ailemin içine hem kan bağıyla olan ailem hem de zamanla kan bağı olmasa bile aramızda zamanla ailemin içinde olacak olan arkadaşlarım. Yani ailem, dostlarım ve sağlığım diyebilirim. Yemek yapar mısınız? Evet, yemek yapıyorum. Çok yemek yapılan bir aileden geliyorum zaten. Tahmin edersiniz ki farkında olmadan öğrenmiş oldum ben de gençlik yıllarımdan bu yana. Bu hızlı okuma becerinizi nasıl edindiniz? Yani özel bir çalışma değildi bu. Zaten bir şekilde çok hızlı okuyordum. Ortaokulda falan hocalarım da bunu fark ediyordu. Hatta test yapılırken çok azar işitmişliğim vardı. Testi çok hızlı bitirip veriyordum ve hoca beni azarlıyordu. Okumadan mı işaretliyorsun bunları? Sonra bir de üstüne detaylı soruları cevaplamak zorunda kalıyordum. Zamanla sonra daha yavaş çözüyormuş gibi yapıp ya da çözüp bekliyordum. Arkadaşlarım vermeye başladığında ben de veriyordum testi. Ama özel bir şey yapmadım galiba. Herhalde çok okumakla alakalı diye düşünüyorum. Kişisel gelişim üzerine okuduğunuz, etkilendiğiniz bir kitap oldu mu? Yani bir sürü kitap var ama sevgili Gonca Vuslateri'nin bana önerdiği bir kitap vardı. Kurtlarla Koşan Kadınlar. Bir 4 sene önce gerçekten ara ara dönüp okuduğum kişisel gelişim kitaplarındandır. Hayatta seni motive eden ve mutlu eden şey ne? Yani biliyorum klişe gelecek size ama gerçekten sağlıklı olmak beni çok motive ediyor. Yani her an istediğimizi yapabilecek kadar sağlıklı olmak, aynı zamanda sevdiklerinizin yanında olması ve onların sağlıklı olması beni gerçekten çok motive ediyor. Ama ben bir işkolik olduğum için bunun dışında işimle ilgili olan her gelişme, beni ileriye taşıyan her şey beni gerçekten çok motive ediyor. Üzerinizdeki elbise nereden demişsiniz? Ben bu soruyu Instagram'da paylaştım sizinle. Dedim ki YouTube'a video çekiyoruz, bize sorularınızı sorun. O yüzden üzerimdeki elbiseyi sormuşlar. Üzerimdeki elbise Zara'dan. Sonra Instagram yorumuna sevgili Özge Ulusoy demiş ki ne zaman buluşuyoruz? Kesinlikle en kısa zamanda. Özge ile biz birbirimize yakın oturuyoruz ama terzi söküğünü dikemez biliyorsunuz. O çok yoğun çalışıyor. Ben de yoğun çalışıyorum. Bir türlü buluşamıyoruz. Sevgili Özge, ne zaman dersen kapındayım. Yani hayatta dönüm noktanız nedir diye sormuşsunuz. Bir sürü şey var ama ben bunu sizi ilgilendiren kısmı ile ilgili tarafı cevaplayacağım. Yani YouTube'da da işimle ilgili olan tarafları paylaşıyorum. O yüzden bu soruyu işinizdeki dönüm noktası nedir olarak cevaplayacağım. Ümit Ünal ile tanışmak, çalışma fırsatı bulmak benim için bir dönüm noktasıydı. Ümit Ünal kim derseniz, bence Türkiye'deki en önemli tasarımcı ve sanatçılardan birisi. Araştırırsanız siz de çok seveceksiniz eminim. Ama yönetmen Ümit Ünal'la karıştırmayın, tasarımcı Ümit Ünal'dan bahsediyorum ve sanatçı aynı zamanda. Bir de işimle ilgili yine cevaplayacağım. Çıktığım Kazedonya defilesiydi çünkü Kazedonya defilesine çıkan İlk Türk modellerden biriydim. Bunun dışında Kazedonya defilesini araştırırsanız Victoria's Secret'a çıkmadan önce Victoria's Secret'ta yer alan bütün modellerin hemen hemen hepsi muhakkak Kazedonya defilesinden geçer, elemelerinden geçer. Ve birbiri ardına olur bu defileler. Araştıranlar bilirler. O defileye seçilmek ve çıkmak benim işim adına olan dönüm noktalarından biriydi.
Son soruya geçiyorum. Yani 20. soruya. Kaç tane dövmeniz var? 4 tane dövmem var. Boynumda, omzumda, sol kaburgam, yani kaburgamın olduğu tarafta ve ayak bileğimde. Şimdi bir de biz bu çekimi yaparken en son gelen 5 soruya da bakmak istiyorum. Neden 2009 yılından hep olay sene diye bahsediyorsunuz? Yani herhalde bir başkasıyla karıştırdım çünkü bugüne kadar 2009 yılından çok olay bir sene olarak hiç bahsetmedim. Kaç yaşında piercing yaptırdınız? Piercinglerinizi neden çıkardınız? İş dışında kullanabilirdiniz. İş dışında kullanmadığımı nereden biliyorsun diyeceğim. Çünkü kullanıyorum hepsini hemen hemen. Kaç yaşında yaptırdım? 18 yaşında yaptırdım. Takıntılarınız var mı? Takıntılarım var tabii. Ama en saçma batıl inançlarımdan biri, hiçbir eşyamı ters çıkartamıyorum. Yani bazen böyle çıkartırsınız, orada kalır ya, ben muhakkak onu tersinden düzüne çeviriyorum. Çok saçma biliyorum ama böyle bir inancım var. En sevdiğiniz Marvel karakteri demişsiniz. Vallahi birkaç tane var ama Iron Man'i ayrı seviyorum. Yoğunluk olarak öğretmenlerin olduğu bir sitede büyümüş bir kişi olarak senin için en unutulmaz karne günü ve karne hediyen nedir? Tabii ki bisikletti. Arkadaşlarıma benden önce bisiklet alınmıştı. Ben karnemin gelmesini bekliyordum. Dayımın bana aldığı bisiklet. Küçükken büyüyünce hangi ünlüyle evlenmeyi düşünürdün demişsiniz. Ben Michael Jackson'la evlenmek istiyordum. Bir de hiç unutmadığım bir an vardır. Erken yatıyorduk tabii ki çocukken. Bir gece uyandım. Çok büyülü bir andı benim için. O böyle hepimizin korktuğu koridor var ya, geçmekten böyle bitmek bilmez bir şekilde. O karanlık koridordan çıktım. Annemle dayım film izliyordu. Ekranda bir anda, yani geç bir saatti herhalde, 1 gibi falan. Bir anda Elvis Presley'i gördüm. Herhalde hayatımda ilk defa yani böyle 8-9 yaşındayım. İlk defa aşık olmaya benzer bir duygu yaşamıştım Elvis Presley'i gördüğüm zaman. Yani 2 gün boyunca ondan bahsetmiştim. Anne işte ben evlenmek istiyorum falan. Annem de bana bunun için daha büyümem gerektiğini, ileride bunları konuşabileceğimizden bahsetmişti. Michael Jackson ve Elvis Presley'di benim için. Cevaplarım bu kadar. İlgilendiğiniz için teşekkür ediyorum, soruları sorduğunuz için. Diğer videolarda görüşmek üzere.